İşlerim yoğun olduğu için kendi bilgisayarımda oyun oynayacak çok fazla zaman bulamıyorum. Hatta neredeyse hiç oynamıyorum diyebilirim. Ama böyle arkadaşlar yanıma geldiği zaman da bahaneyle birazcık oyun oynuyorum. Sırf test amaçlı, inanın bana. Herkese merhaba, ben Volkan. Bu videomuzda MSI'nin yepyeni oyuncu bilgisayarı MSI Katana 17HX B14W'yu tüm detaylarıyla birlikte inceliyor olacağız. Bu arada bu bilgisayarda Nvidia RTX 5070 var. Hazırsak hiç oyun oynamadan sadece testlerini yaptığım bilgisayarın detaylarına geçelim ve neler yapabiliyoruz buna birlikte bakalım. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, Katana 17 ile ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İnceleyeceğimiz MSI oyuncu laptopunun tam model numarası Katana 17HX B14WGK-048XTR. Açıklamada ürünün linklerini ekleyeceğim elbette. Öncelikle tasarımdan başlayalım. Kasa siyah ve tamamı plastik. Adındaki 17'den 17.3 inç bir ekrana sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ağırlığı ise 2.7 kilogram. Kapak tasarımı oldukça sade, ancak üzerine eklenen bu detaylarla hem sade hem de şık yapmaya başarmışlar. Kullanılan MSI logosu kabartmalı bir şekilde kapak üzerine eklenmiş. RGB ışığa sahip değil ki bence olsa görüntüyü bozardı diye düşünüyorum. Kasanın tüm kenarlarında bu deseni görmek mümkün. Özellikle dijital bir iz yaratılmış ve sadece belli açılarda ve ışıkta görünüyor. Bu da gözünüze takılmayan çekici bir tasarım sağlıyor. Klavye yükseltisinin ekrana çarpmaması adına klavye bölümü bir miktar aşağıya alınmış ve köşelerdeki keskin çizgilerle de desteklenmiş. Ayrıca sağ üst kısımda yer alan güç tuşunu göremeyecekler için de bak burada açma kapama tuşu var diye ayrıca belirtmişler. Klavyeden biraz daha detaylı bahsedeyim size. 1.7 mm'lik harekete sahip olan, arkadan RGB aydınlatmalı tam boyutlu bir klavyeye sahip. Tuşları 4 farklı gruba ayırmışlar. Böylece farklı çalışma stilleri yaratabiliyorsunuz. Kapalı, sabit, nefes, renk döngüsü, dalga ve özelleştirme olarak 6 seçenek sunulmuş. Bu klavyenin bence en güzel yanı tam olarak oyuncular için tasarlanmış WASD tuşları. Bu tuşlar şeffaf şekilde yapılmış ki hangi renk aydınlatmayı seçerseniz seçin veya tamamen kapatın, her durumda rahatlıkla görülebiliyor. Gerçi gerçek oyuncular elini klavyeye attıkları an yerini ezbere bulurlar ama olur da bulamazsa diye görsel olarak da bu eklenmiş. Bunun dışında açma kapama tuşu da bu şekilde yapılmış. Boşluk tuşu içinse alt kısmı desenli bir tasarım kullanılmış. Asıl bomba ise ok tuşlarında. Normal bastığınızda ok tuşu işlevine sahip ama FN ile birlikte kullanıldığında farklı işlevler oluyor. FN artı üst ok fanların son süratle çalışmasını sağlıyor. Aşırı sıcaklık yaratabilecek bir şey oynuyorsanız ve ortamda sıcaksa bunu açmak isteyebilirsiniz. FN artı sağ ok bilgisayarı tamamen kapanmış gibi gösteriyor. Tüm ışıklar ve ekran gidiyor. Oka tekrar bastığınızda hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorsunuz. FN artı alt ok özellikle headshot yapmak isteyen oyuncular için tam ortaya kırmızı bir hedef işareti koyuyor. FN artı sol ok ise izlediğiniz bir video varsa veya dinlediğiniz bir müzik varsa onu durdurmaya veya devam etmeye yarıyor. Touchpad oldukça akıcı, hemen hemen her köşesinden sağ sol tıklama gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca önceki nesil Katana 17'ye göre %31 daha büyük olduğunu söylemek gerek. Menteşe yapıları oldukça sağlam, dilediğiniz her açıda konumlandırılabiliyor. Ayrıca eğer isterseniz 180 derecede yatırabiliyorsunuz. Kasa ile ekran arasında oluşan bu boşluk ise klavyenin renklerin görünmesini sağlayarak şık bir tasarım detayı olarak ortaya çıkıyor. Ekranın büyük olmasından kaynaklı 6 tane ayak kullanılmış ve oldukça uzunlar. Ayrıca 4 tarafında da minimum 7, maksimum 27 mm'lik çerçeve olduğunu söylemek gerek. Üst çerçeve köşeli bir şekilde yapılmış, kasanın tam karşılıkları ise yine köşeli bir şekilde yapılarak tasarım güçlendirilmiş. Ekranın üst kısmında 720p 30 fps bir webcam var. Bu webcam ile sadece standart toplantı ve benzeri şeyler yapabilirsiniz çünkü çözünürlüğü oldukça düşük. Zaten yayın ve benzeri yapıyorsanız özel kameralar kullandığınızı bilen MSI burada 4K çözünürlükle 60 fps'lik bir webcam koymayacaktır. Bu kamerayı aslında kötü gün dostu olarak düşünebilirsiniz. Gelelim donanım özelliklerine. İşlemci olarak Intel i9 14900HX 2.2 GHz, 8'i performans, 16'sı verimlilik yani toplam 24 çekirdeğe sahip, performans çekirdekleri 5.8 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci var. Ekran kartı olarak Nvidia Blackwell mimarisi DLSS 4 ve Max-Q teknolojileri desteklenen Nvidia GeForce RTX 5070, 8 GB'lık GDDR7 mevcut.
Yapay zeka tarafında ise 798 saniye başına tera işlem sunarak artık hayatımızın her alanına giren yapay zekayı da bu bilgisayarda coşturabiliyorsunuz. Hazır AI'dan bahsetmişken artık yeni nesil bilgisayarların pek çoğunda var olan Microsoft Copilot tuşu bu laptopta da mevcut. Ben kendisinden bu bilgisayar için sinematik bir görsel oluşturmasını istedim. Hatta katana yerine katene yazmışım. Neyse ki o beni anladı ve şu görsel oluşturdu. Sonrasında işin içine kılıçlar da girsin deyince bu görsel oluşturuldu. Haliyle ben bir dönem belirtmediğim için o da zırhlı bir savaşçı tasvir etti. Neyse bence bunlar da oldukça başarılı. Bu arada asıl bomba MSI Center içerisinde yer alan MSI AI Engine. Onu da az sonra göstereceğim. Ekran kartı 115 Watt, işlemci maksimumda 157 Watt olunca haliyle oldukça fazla güç ihtiyacı doğuyor. Bu gücü de 240 Watt olmasına rağmen 16,5, 7,5, 2,5 ölçülerinde ve yaklaşık 500 gram civarında olan bu adaptör sağlıyor. Bunca enerji ve yoğun çalışma haliyle ısıyı da beraberinde getiriyor. Öncelikle alt kısım hakkında biraz bilgi vereyim. Bu petek yapı sadece görsel amaçla değil, en iyi şekilde soğuk havayı alacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca geniş ekrandan kaynaklı geniş bir kasa olduğundan köşeler dışında pek çok noktaya da ayak konulmuş. Ki böylece oyun heyecanı sırasında klavyeyi delmeye çalışanlar kasayı kırmasın. Kapağı açtığınızda MSI'nin güzeller güzeli Cooler Boost 5 teknolojisini görebiliyorsunuz. Bu soğutma sistemi 2 adet aktif fan ve 5 adet ısı iletim borusundan oluşuyor. Alttan aldığı havayı neredeyse tamamı arka kısımdan, ufak bir kısımda sol kısmından olacak şekilde dışarı atıyor. Bu 5 bakır ısı iletim borusu öyle alelade üst üste yapıştırılmış borular değil. Bayağı boyutlu bir şekilde tam soğutma sağlaması amacıyla yönlendirilmiş. Bu kadar yüksek ısıyı bu şekilde dışarıya atmanın tek kötü yanı incecik bilgisayar yapmanın zorluğu olmuş elbette. Ama MSI bu konuda da farkını göstererek 2,7 santimlik bir kasa yapmaya başarmış. Hazır içi dışına çıkmışken biraz daha kurcalayalım. İçerisinde 4 hücreli ve 75 Watt saatlik bir batarya yer alıyor. Her ne kadar batarya ile de rahat oyun oynayabilecek olsanız da tam performans için adaptörü kullanmak şart. SSD slotu 1 adet M2 NVMe PCI Express Gen 4 şeklinde, üzerinde yer alan 1 TB'lık Micron 2500 SSD size yaklaşık olarak 7000 MB bölü saniye okuma, 5700 MB bölü saniye yazma hızı sunuyor. Bu hızlar da zaten bu sistem için olması gerekenler niteliğinde. İncelediğim modelde 2 adet 16 GB olmak üzere 32 GB'lık RAM mevcut. Toplamda 96 GB'a kadar da RAM arttırma yapabiliyorsunuz. Elimdeki RAM SK Hynix DDR5 ve 5600 MHz. Taktıktan sonra parmak izlerimle şöyle hızlıca bir sileyim ki açtığım belli olmasın. Bu arada her sökmeye çalıştığımda elimde kalan Wi-Fi modülüne elimi bile sürmeden Wi-Fi 6E'ye ve Bluetooth 5.3'e sahip olduğunu söyleyerek hemen kapağını kapatıyorum. Giriş çıkışlarla devam edelim. Sağ tarafta High Resolution destekli 2 Watt'lık hoparlör çıkışı, şarj ışığı, kulaklık ve mikrofon combo jackı, 1 adet USB 3.2 Gen 2 tip A USB portu, 1 adet USB 3.2 Gen 2 tip C USB portu ki bu port aynı zamanda DisplayPort ve 100 Watt'lık PD 3.0 şarj destekli, 8K 60 veya 4K 120 Hz çıkışa sahip olan HDMI 2.0 portu ve Gigabit Ethernet portu bu bölümde yer alanlar. Diğer tarafta ise adaptör girişi, fan çıkışı, 2 adet USB 3.2 Gen 2 tip A USB portu ve yine ses çıkışı mevcut. Ses çıkışının nasıl olduğunu da hemen dinleteyim size. Bir de oyun ses testi yapacağım. Yaklaşık olarak 40 santim mesafede mikrofonla hoparlörler arasında. Bir tanesi sağda, bir tanesi solda. Şu an sağ birazcık daha yakın olarak konumlanmış sadece mikrofon. Bakalım nasıl bir ses seviyesi olacak. Şu anda tamamen kapalı. That is very bad news. Please stop them. Bir de telifsiz bir müzik açalım ve bakalım neler olacak. Ses seviyesi yine %100'de.
Biraz da ekrandan bahsedeyim, sonrasında performans testlere devam edelim. Ekran 17.3 inç IPS seviyesinde 8 bitlik mat bir panel. QHD yani 2K yani 2560'a 1440 piksel çözünürlüğünde ve 16'ya 9 görüntü oranına sahip. Her ne kadar özelliklerinde yazmasa da panel modelini bulup kısa bir araştırma yaptığımda 170 ppi, 350 nit ve 1100'e 1 kontrasta sahip olduğunu görmüş oldum. Ayrıca özellikle benim gibi işi video ve fotoğraf olanlar için de güzel bir haberim var. DCI-P3 renk gamutunu %100 olarak kapsıyor. Bu arada şu an izlediğiniz bu videoyu da bu laptopta editledim. Renkleri, sesi vesaire her şey bu laptopun ürünü. İlk olarak MSI Center'ı kuralım çünkü performansa direkt olarak etkisi olacak bir yazılım. Program sizden ilk başta bir kullanım senaryosu seçmenizi istiyor ki performansını buna göre oluştursun. Sonrasında buradaki uygulamalardan dilediğinizi indirerek devam ediyorsunuz. Ben hepsini indirdim. Donanım izleme tarafına daha sonra bakacağız. Bizim için şu an önemli olan bölüm üst kısımdan ulaşabileceğiniz MSI AI Engine. Burada amaç sürekli olarak performansı en iyi hale getirmek için uğraşmanıza gerek kalmadan yapay zeka motorunun sizin için en iyi performansı oluşturacak ayarları yapılandırıyor olması. Yani kısaca performans direksiyonunu ona veriyorsunuz, siz seyahatin tadını çıkartıyorsunuz. Profil geçiş animasyonunu da açarsanız ve notebook'u zorlayacak bir durum olursa, mesela bir oyun açarsanız Intelligent Gaming Extreme Performance şeklinde ayarları yaptığına dair size bilgi veriyor. Bundan sonrası artık kedinizin notebook'un başından kaldırıp ya da kalkmasını sağlayıp sizin çılgınlar gibi oyun oynamanıza kalmış. Daha önce Cooler Boost 5 teknolojisinden ve fanlarından bahsetmiştim. İkili fan sisteminin ses seviyelerine de bir bakalım istiyorum. Bu arada MSI Center içerisinde yer alan donanım izleme bölümünden fanların dönüş hızını da takip edeceğim. Bilgisayara yaklaşık olarak 70 santim mesafeden bir shotgun mikrofon yerleştirdim. Standart olarak ayarladım. Yani kazanç seviyesi ne çok yüksek ne çok düşük, orta seviyelerde bir yerde. Şu anda Eco modda ve yaklaşık olarak 2600 RPM arası fan dönüş hızı var. Ses seviyesi de bu şekilde. Şimdi AI Engine'ı açtım ama seçenek olarak henüz onu seçmedim. Şimdi de onu seçelim. Yaklaşık olarak 3000-3100 RPM arası bir dönüş hızı var. Fan sesleri de bu şekilde. Performans modunu alalım. Şu an oyun açtım ve ses seviyesi bu şekilde. Yaklaşık olarak 3600 RPM civarında bir dönüş gerçekleştiriyor. Bir de turbo modu var. Hemen onu da açalım. Turbo modda fanlardan biri 6000 RPM civarında, diğeri ise 5400 RPM civarında dönüyor. Tabii ki aşırı yüksek bir ses var. Aslında temelde gündelik işlerde Eco modunu kullanıp son derece sessiz çalışabilir, oyun oynayacağınız zaman da AI Engine'e geçip tam performansla kullanabilirsiniz. Eğer çılgınlar gibi saatlerce yüksek grafik ihtiyacı gerektiren bir oyun oynayacaksanız ve ortamda son derece sıcaksa ancak o zaman turbo modunu kullanmak mantıklı olacaktır. Gelelim oyun testlerine. Oyun ayarlarında her şey maksimum seviyede ve FPS'te sınırsız. Notebook ekranı 2K olduğu için çözünürlükte en fazla 2K oluyor haliyle. Notebook yük altında değilken ama harici ekran kartında kullanırken GPU ortalama 36, CPU ise ortalama 54 derece civarında seyrediyor. Oyun sırasında GPU'da, CPU'da 79 hatta 80 derece kadar çıkıyor. Oyuncu bilgisayarlar için bu sıcaklık gayet normal. Ben biraz zorlayıp biraz da oyun oynayayım dedim ama yarım saat kadar işi gücü bırakıp oyun oynadığımı fark ettim. Bu süre zarfında görüntüde en ufak bir takılma yaşamadım. Maksimum FPS 241, ortalamada ise 191 FPS şeklinde akış gerçekleşti. RAM kullanımı ise 10 GB seviyelerinde hareket etti. Yarış sonundaki tekrarda GPU'da CPU'da 80 derece geçti ve turbo fanı bir kullanmak istedim. Yaklaşık 1 dakika içinde GPU 81'den 74 dereceye, CPU ise 79 dereceden 76 derece indi. Bunu göstermemin sebebi daha fazla performans gerektiren bir oyunda uzun süreli kullanımda
bilgisayarınızdan ısıyı rahatlıkla atabilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermek. Epic'te farklı bir oyun var mı diye bakınırken Hell is Us isimli bu oyuna denk geldim. Oyun şu an için demo. Tüm ayarlarını ultra olacak şekilde ayarladım. Ayrıca DLSS ayarlarını da aktif hale getirdim. Oyun sırasında GPU 85 dereceye kadar çıktı. Şu an AI Engine'da açık. CPU sıcaklığı ise 86 dereceleri gördü. Bunun dışında maksimum FPS eskaza 303 FPS'e kadar çıktı. Ortalama FPS ise 156 civarındaydı. Tüm ayarlar maksimumda olmasına rağmen bu oyun sırasında herhangi bir takılmada yine yaşamadım. Bendeki 3070 Ti'li notebook'ta Destiny 2'yi en yüksek ayarlarda maalesef oynayamıyordum. Ki bendeki notebook yine 2K çözünürlükte ve i9 işlemcili 12900H. Fırsat bu fırsat diyerek her şeyi en yükseğe alıp oyuna kaldığım yerden devam ettim. Destiny 2 Afterburner tarafında sorun çıkardığı için ölçümleri alamasam da kendisi FPS tarafında ufak bir göstergeyi bize sağlıyor. Oyun ilk açıldığında 240 FPS olarak başlıyor. Sonrasında ortalık karışınca ortalama 150 civarında devam ediyor. Bu oyunun görsellerinin bu ayarlarda, bu bilgisayarda çok daha güzel olduğunu gören kendi bilgisayarım tabi bu durumda bilgisayarı çok kıskandı ve kendini 3 yılın sonunda servise attı. Temizliği yapılıp termal macunları yenilenince ve Katana 17 evden gidince rahatladı. Şu an genel itibariyle Katana 17 incelemesini bitirdik. Son olarak MSI Center'ın birkaç nimetini daha göstereyim size. Kullanıcı senaryosunu uygulama üzerinden değiştirebileceğiniz gibi klavyedeki tuş ile de değiştirebiliyorsunuz. AI tarafında LAN Manager'da size bağlantı konusunda oldukça yardımcı oluyor. MSI Companion özellikle oyun oynarken gerekebilecek pek çok aracı size sunan bir bölüm. Bunların dışında benim en çok sevdiğim şey tek bir tuşa basarak donanım ve MSI yazılımları güncelleyebilen Live Update bölümü. Katana 17'yi kısaca özetleyecek olursak, sade olmasına rağmen albenisi yüksek bir oyun bilgisayarı. Tabi bu sadelik kimseyi aldatmasın çünkü donanım öğeleri son derece yüksek. Soğutma sistemi muazzam. Ekran kalitesi son derece iyi. Oyun oynarken veya film izlerken sizi içine çekiyor. 17.3 inç istemeyenler için Katana 15'te mevcut ama büyük ekranda oyun keyfi çok daha iyi oluyor. Hem de bunu 3 kilonun altında bir bilgisayarla gerçekleştiriyorsunuz. Bunca mükemmel özellik karşısında elbette fiyatı biraz yüksek ama kendi segmentine göre gayet mantıklı. Fiyat bilgisini merak edenler açıklamadaki linke tıklayarak hem 15 hem de 17'nin fiyat bilgisine ulaşabilirler. Bu videomuzda MSI Katana 17 HX B14W'yu inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.